Fatih Akyel, Kenan Yıldız ve Mbappe Arda Güler hakkında konuştu. Fabregas'tan Emirhan İlkan açıklaması. Julian Alvarez transferinden dolayı Real Madrid ve Atletico Madrid laf dalaşına girdi. Juventus Real Madrid'den hangi futbolcuyu istiyor? Dünya Kupası'nın en değerli U21 takımı açıklandı. Milli takımdan hangi oyuncular bu kadroda? Real Madrid'den haberler, milli takımdan haberler, Dünya Kupası'ndan haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Fatih Akyel Arda Güler'e Real Madrid'den ayrılmama çağrısı yapıyor. Arda bence Real Madrid'den ayrılmamalı. Bir Türk oyuncunun orada olması hepimize gurur veriyor. Bu Türkiye için de çok büyük bir reklam. Arda dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Sakın bir yere kımıldama. Dünyanın en büyük takımındasın. Bundan sonrası artık uzaya gider diyor Fatih Akyel. Ben de diyorum arkadaşlar, Real Madrid treni insanın hayatına bir kez gelir. O trene atladın, atlayamadın, bir daha da o trene binemezsin bence. Yani son zamanlarda Real Madrid'den ayrılıp Real Madrid'e gelebilen iki oyuncu gördüm. Carreras ve Endrick'i gördüm arkadaşlar. Onun dışında hiçbir oyuncu aklıma gelmiyor benim. Son dakika Real Madrid Nico Schlotterbeck'i istiyor. Kulüp resmi sözleşme teklifi hazırlıyor. 50 milyon 60 milyon arası serbest kalma maddesi var arkadaşlar. Bu bedeli öderse alabiliyorlar oyuncu. Bildin haberi. Alman gazetesi yazmış arkadaşlar. Ne dersiniz? Konate'nin yanına Nico Schlotterbeck arkadaşlar olur mu? Kurtarır mı? Fabrizio Romano yazmış. Denzel Dumfries geçen hafta yapılan tıbbi muayenenin ardından Real Madrid ile resmi sözleşmesini imzaladı. 4 yıl geçerli olacak. Tıpkı Konate gibi Haziran 2030'a kadar Inter 20 milyon euro alacak arkadaşlar bu transferden. Sanırım Dumfries 30 yaşındaydı, 34 yaşına kadar Real Madrid'de kalacak. Real Madrid Calafiori için Arsenal ile temasa geçti. Di Marzio'nun haberi, bunu dün de söylemiştik. Sol beke başka bir aday daha var. Real Madrid Alvarez'e yaptığı 150 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıkladı. Atletico Madrid oyuncunun 500 milyon euroluk serbest kalma maddesini belirterek teklifi reddetti. Yani bu kadar da uçmayın kardeşim ya. Kimi satıyorsunuz ya? 500 milyon euro nedir abi? Bu Atletico Madrid neyin kafasını yaşıyor arkadaşlar? Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho Bernabeu'da tanıtılmayacak arkadaşlar. Sade bir imza töreni olacakmış. Transfermarkt piyasa değeri toplamı 930 milyon euro olan en değerli U21 Dünya Kupası 11'ini açıkladı. Arda Güler kadroda 4. sırada yer alıyor. Endrick forvet hattında Due, Arda Güler ve Yamal. Emery var, Joao Neves var, Seyis, Vuskovic, Kubarsi, O'Reilly ve kaleci Rizer. Sanırım ismi böyle okunuyor galiba. Arda Güler de en pahalı 4. oyuncu, 90 milyon Euro'da kaldı biliyorsunuz Transfermarkt'a göre. Evet, Alvarez'in Real Madrid formalı hali arkadaşlar. Sanırım oyuncu Real Madrid'in altyapısında da oynadı ama oyuncuyu vermediler. Resmi açıklama diye paylaşıyor. Real Madrid Atletico Madrid'de X hesabından buna gülücüklerle cevap veriyor. Yani bu Atletico Madrid aynısını Barcelona'ya da yaptı. Ya sanki bize Messi'yi vermiyorlar, Ronaldo'yu vermiyorlar falan. Öyle bir triplere girmişler. Evet, Atletico Madrid'den yine açıklama var. Komşularımız Real Madrid'in resmi açıklaması hakkındaki resmi açıklamamız ve açıklamalarımız. Papa'nın kendisi de bir Atletico Madrid taraftarı olduğunu söylediği videoyu kesmişsiniz. Etik ve minnettarlığı karıştırmış olmalısınız. Ama şüphe kalmasın diye size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz. Barcelona'dan bile daha fazla güldüğünüzde nasıl anlaşamazdık ki diyorlar arkadaşlar. Garip garip triplere girmişler. Kanım dondu. Arbeloa Real Madrid'den ayrılıyor. Kardeşim daha hala orada mısın sen? Bir git artık. Hadi bay bay. Git. Evet. Kelebek suratlı ve bir tane NBA oyuncusu sanırım. Wembanyama isimli sanırım arkadaşlar. Oyuncuyla fotoğraf çekinmiş. Atletico Madrid'den Real Madrid'in Alvarez için yaptığı 150 milyon euroluk teklif hakkındaki yeni açıklama. Yeni başkanınızla iyi ilişkimizden faydalanarak bakalım artık akademimizden oyuncu çalmayı bırakacak mısınız? Çok teşekkürler Real Madrid diye açıklamışlar. Bellingham kriket oynuyor. Kardeşim git Dünya Kupası'na hazırlan. Şu hareketlerden bir vazgeç artık ya. Barcelona, Florentino Perez'in Alvarez için 150 milyon avroluk teklifi kasıtlı olarak fiyatı yükseltmek amacıyla sunduğuna inanıyor. Barcelona almasın diye 150 teklif etmişler. Açıklamada bu hamle hem Real Madrid hem de Atletico için ideal bir senaryo oluşturdu. Perez 150 milyon avroluk teklifi yapma sözünü yerine getirirken Atletico'da Alvarez için istediği fiyatı yükselterek diğer kulüplere müzakere pozisyonunu güçlendirdi denildi arkadaşlar. Yoksa Perez'in bir oyunu muymuş bu, başka bir oyuncuya mı gidecekler yoksa? Hem rakibe Alvarez'i aldırmıyorlar hem de başka bir oyuncu alacaklar. 150 zaten etmiyor Alvarez.
Vinicius Junior Madison Square Garden'dan San Antonio Spurs arasındaki NBA finalleri 3. maçını izliyor. Umarım takım isimlerini doğru söylemişimdir arkadaşlar. Vallahi biliyorsunuz benim İngilizceyi. İnanılmaz bir İngilizcem vardır. Benfica kulübü Real Madrid'in Mourinho'yu 15 milyon euro değerinde transfer etme niyetini resmen bildirdiğini, antrenörünün de buna razı gösterdiğini duyurdu. Teşekkürler Mourinho. Benfica'dan Mourinho'ya teşekkür mesajı geldi. Resmi Benfica Real Madrid'in Mourinho için 15 milyon euro ödediğini duyurdu. 15 milyon euroya Real Madrid Mourinho'yu alıyor. Arda Güler'i bile 25 almışlardı. Evet, Mbappe'den bir açıklama vardı, eskilerden bir açıklama. Arda topu aldığında beklenmedik bir şey beklemeye başlıyorsun. Bu özel bir oyuncunun işaretidir diyor Kylian Mbappe. Real Madrid Alvarez için teklifini artırmayacak arkadaşlar. Burada kalıyor teklif. Tamamen Barcelona'nın oyuncuyu almasını engellemek için bir teklif gibi gözüküyor. Thomas Ronchero, Nisan ayındayız ve bu bir 1 Nisan şakası sanmıştım. Alvarez harika bir oyuncu ama Galactico hayır. Vitinha veya Olise için deneyeceğimizi düşünmüştüm. Şok içindeyim diyor. O da As gazetesinde bir yazardı sanırım. Asya'da Marka gazetesinde bir yazardı kendisi. Bir haberciydi. Böyle şok içinde olduğunu söylüyor ama Perez'in de sanırım bir taktiği var. Juventus Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz için harekete geçti. La Gazzetta dello Sport arkadaşlar haberi yapan. Bu haberde uzun zamandır var. Bir aydır çıkıyor bu haberler. Brahim Diaz Real Madrid'de kalmak ve Mourinho'nun yönetiminde yeri için savaşmak istiyor. Spalletti onu Juventus'ta görmekten memnuniyet duyacaktı ama Brahim kulübün pozisyonunu değiştirmedikçe Real Madrid'e odaklanmış durumda. Fabrizio Romano da haberi yazmış arkadaşlar. Dün de Kenan haberi vardı. Kenan'ı Arsenal istedi. Juventus teklifi reddetti direkt. Evet, La Liga sayfası Arda Güler'imizi paylaşıyor. Dünya Kupası premieri geliyor diyor arkadaşlar. Arda Güler'i paylaşmış burada da. Yeni dönem, yeni isimler. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Mourinho arkadaşlar. Ronaldo ve Mesut Özil ile beraber iyi bir başarı yakalamıştı. Şimdi Mbappe, Arda Güler uyumu gelir mi? Son dakika. Nico Paz şu anda Real Madrid'e dönmek yerine Como'da bir sezon daha kalmayı tercih ediyor. Nihai karar Mourinho'ya bağlı olacak. Fabrizio Romano haberi yapıyor. Mourinho gelecek, tesislere bir girecek arkadaşlar. Ofisine bir girecek. Bakacak kimleri alacağım, kimler gelecek, gönderdiğimiz oyuncular geri gelsin mi gelmesin mi, ona göre karar verilecek. Dünya Kupası'ndan sonra her şey netleşmiş olur ama bu süreçte de bir sürü dedikodu olacaktır. Doğrulandı, Real Madrid Guardiola'yı mükemmel defansman olarak görüyor. Kulüp stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen bir defansman, defans oyuncusu istiyor ve Guardiola'nın bu rol için mükemmel olduğuna inanıyorlar. Ancak Manchester City sözleşmesini yenilemek için çok büyük çaba sarf ediyor Fabrizio Romano yazıyor. Kenan Yıldız da Arda Güler'imiz hakkında bir açıklama yapmıştı eskilerden yine. Arda mükemmel bir oyuncu ve çok iyi bir arkadaş. Gerçek dostlar gerçek dostları tanır diyor. ESPN'e göre 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncuları. Ya burada da şunu yapmayın ya. Birinci sırada Dembele, 2 Yamal, 3 Olise, 4 Kane, 5 Fernandes, 6 Pedri, 7 Saliba, 8 Rafinha, 9 Bukayo Saka, 10 Martin Ødegaard. 50 oyunculuk listede milli takımımızdan kimse yer almadı. Sizlere sorayım arkadaşlar. Saka mı, Kenan Yıldız mı, Ødegaard mı, Arda Güler mi? Yorumlar kısmına şöyle bir tepkinizi bir gösterin arkadaşlar. Ve bu arada da like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı da unutmayın lütfen. FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla Dünya Kupası'nda İran'a ayrılan biletleri geri çekti. The Athletic'in haberi. İranlı taraftarlar Dünya Kupası'na gidemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Dünya Kupası'nda kendi gruplarını ikinci bitirirlerse karşı karşıya gelecekler arkadaşlar. Bu yüzden de böyle bir karar alındı sanırım. İrfan Can Kahveci'nin yeni saç stili arkadaşlar. Şuraya bir ay yıldız detayı eklenmiş. Bunu saçıyla mı yaptı acaba? Tamam. Kenan Yıldız ve Arda Güler Arizona'dan arkadaşlar bir poz geliyor idmandan. Dünya Kupası öncesi imaj değişikliğine giden milli takım oyuncularımız Barış Alper sarı, Mert Müldür sapsarı, Arda Güler elektrikli saç, İrfan Can Kahveci ay yıldız yapmış ve Kenan Yıldız da ara ara sarı. Farklı bir seviye sınıfı Arda Güler'in milli takım pozları. Portekiz Dünya Kupası grup aşaması maç biletlerinin tümü satılan tek milli takım oldu. Bütün biletler tükenmiş Portekiz için. Ronaldo'yu son kez Dünya Kupası'nda görmek için belki de. Arda Güler idmandan el sallıyor bizlere. Biz de ona el sallayalım. Merhaba Arda. Bizi gururlandır. Arda gerçekten bizim dünya çapında süperstarımız. Bir sürü Real Madrid formalı İspanyollar da orada arkadaşlar. %70'i bizim ülkemizin taraftarı, %30'u da arkadaşlar. %40'ı da resmen yabancı taraftarların akınına uğradı milli takım antrenmanı arkadaşlar. Halka açık yapıldı.
patladı ve herkes Arda Güler'in ismini haykırdı. Juventus formalı taraftarlar da vardı. Kenan Yıldız için geldiler. Onlar dünya starı. Hangisi bal mumu heykel? Yamal ikiziyle tanıştı arkadaşlar. Evet, burada Yamal'ın bile bal mumu heykeli var burada. Yapmışlar. Yamal, Messi izlemek için Camp Nou'ya gittiğim zamanlardan güzel anılarım var. İnsanların yeterince değerini bilmediği şey şu ki bir oyuncunun her maç seni koltuğundan kaldırabilmesi. Bir oyuncunun çok gol atması ya da asist yapması güzel şey ama Leo Messi'nin yaptığı şey çok zor. Her maç benzersiz bir oyuncu gibi oynamak. Bence insanlar bunun değerini o emekli olduğunda gerçekten anlayacak. Umarım o gün hiç gelmez diyor Lamine Yamal. Kevin De Bruyne Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında arkadaşlar Belçika milli takımına bile detaylı bir arama yapılıyor. Çok garip geliyor bana böyle şeyler. Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda da oynayabileceğimi düşünüyorum diyor. Baba, ne yapıyorsun ya? Ronaldo kariyer hedeflerine dair yeni bir açıklamada bulundu. 2028 Avrupa Şampiyonası kuşkusuz benim için son turnuva olacak diyor. Az önceki söylenen açıklamanın yalanlandığı ortaya çıkıyor bununla da beraber. Meksika'da eylemciler sokağa döküldü. Dünya Kupası başlamasına 2 gün kala açılış maçının oynanacağı Azteca stadının çevresinde protestolar var. Stada giden yol kapatıldı arkadaşlar. Yani evet dostlar, Amerika'da İran olayları, Somali hakeme vize verilmemesi, İranlı taraftarların gönderilmesi, böyle olaylar var Meksika'da. Kanada'da neler oluyor bilmiyorum ama garip bir Dünya Kupası, umarım hiçbir olay olmadan biter. Dünya Kupası'nın ilk maçı Meksika Güney Afrika karşılaşması Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'den yayınlanacak. Arkadaşlar ben de Perşembe günleri artık çalışmaya başladım. Sadece Perşembe günlerine özel otelde sahne almaya başladım arkadaşlar. Artık Perşembe akşamları yokum çünkü çalışmam gerekiyor. Bir sürü para harcadık, odayı falan düzelttik. Biraz da sıkıntıya girdik arkadaşlar. Onu düzeltmemiz için de biraz çalışmam gerekiyor dostlar. Durumları toparlayıp yine buralara döneriz Perşembe günleri için. Onun dışında diğer günlerde hep buradayız. Türkiye'nin maçı Perşembe'ye denk gelirse işimizi iptal eder, yine maça geliriz arkadaşlar. İdolün Fabregas seni övdüğünde nasıl hissettin? Emirhan İlkan. Fabregas'ın böyle bir açıklama yapmasını beklemiyordum. Bana da arkadaşım söyledi. Söylediğine inanmadım. Nereden gördün dedim. Linki bana attı, izledim. Fabregas gibi özel birinin beni övmesinden dolayı çok mutlu oldum. Fabregas, Emirhan İlkan'ı alırsan Komo'ya çok seviniriz. Onu da parlatırsın sen. Emirhan İlkan Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmadan önce sözleşmemi uzatmıştım. Konulan serbest kalma bedeli peşin ödendiği takdirde isteyen kulüp beni transfer edebiliyordu. Aslında bu durumdan kulüp de memnundu. Kimsenin bir şikayeti yoktu ancak olay medyaya yansıyıp tepkiler büyüyünce bir telaş oluştu. Bu süreçte zan altında kalan kişi ben oldum. Sanki hatalı taraf benmişim gibi gösterildi. Hatta son oynadığım hazırlık maçında devre arasında bir story paylaşmamıştım. İnsanlar o dönem nasıl bir psikoloji içinde olduğumu anlamıştır diye düşünüyorum. Sonrasında olaylar gelişti ve ayrıldım. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Büyükler de hata yapabilir. Sonuçta onlar benim büyüklerim. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Futbolcular bazen kolay hedef haline geliyor. Özellikle gençler konuşmadığında daha fazla yükleniliyor. Olayların içinde ailem olmamasına rağmen onlara bile söz söylendi. Ben ise sessiz kalmayı tercih ettim. Kulübün daha fazla zarar görmesini istemedim. Açıklama yapsam bu kez başka bir polemik çıkacaktı. 4 yıl boyunca sustum. Gerçeği görmek isteyen görür. Görmek istemeyen için ise yapacak bir şey yok diyor Emirhan İlkan. Dries Mertens yeni sezonda Okan Buruk'un yardımcısı olacakmış arkadaşlar. Böyle de bir haber var. Günü de bu haberle kapattık. Bu denk gelmiş. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız, buralarda kalmamızı istiyorsanız arkadaşlar lütfen abone olduktan sonra bildirim zilini açın çünkü ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.